그 세 글자 네 눈에 떠올라. 잠깐만 아니야 떠오른 그 말. 오늘은 그 말을 하기 싫어. 그 얘기 많이 해본 것 같아. 고백은 조금씩 상하잖아. 오늘은 나 좀 다르게 그 말 안 할게. 사랑해. 너와 나 사이에 선을 지울래. 그러면 그 말도 필요 없는 걸. 그 얘긴 많이 해본 것 같아. 고백은 조금씩 상하잖아. 오늘은 나 좀 다르게 그만하게. 사랑해. 그 말보다 더 느낄 수 있게 보여줄게. 너 사랑해. You told me that nothing matters at all. You showed me like an aurora in the late fall. I heard of you the other day and how you made their pain just go away. Don't stop now. Sunshine, blue skies, stay with me
until I die. Be mine, oh mine. Selfishly, I want you in my life. Come on now, light me up, sunshine. Stay with me. If I have to move the moon, I will. Stop rotating. Oh, why can't the earth just stay still? Don't leave me now. Sunshine, blue skies. Stay with me until I die. Be mine, oh mine. Selfishly, I want you in my life. Come on now, light me up, sunshine. Sunshine, blue skies. Stay with me until I die. Be mine, oh mine. Selfishly, I want you in my life. Come on now, light me up, sunshine. When the winter is bitter and cold, and the spring is yet to unfold, may your heart be strong and your love remain. Summer sun is beating the ground, autumn's breeze nowhere to be found. May your heart be strong and your love remain. May your love remain. May your love remain. May your heart be strong and your love remain. El invierno amargo y feroz, la primavera no sabe de vos. Que tu corazón y tu alma permanezcan. Con su color le pegó el sol al suelo oscuro. Tu amor se quede aquí, que se quede aquí, que permanezca en mí, que tu corazón y tu amor se dejen ver. Through all the seasons and through all the change, through all the pleasures and through all the pain, may your heart be strong and your love remain. May your love remain. May your love remain. May your heart be strong and your love remain. May your love remain. May your love remain. May your heart be strong and your love remain.
all those days we spent together. Oh, the fire you're giving up, all the times the spark has struck. We can't kiss goodbye to this wondrous stunning nights, all the laughter we will never have, all the sunset we won't catch. Decide to leave behind. Yeah, I will drop a tear every time I see you near me. But please don't change your mind if you won't say goodbye. Don't think that I am. Don't say I give a damn. Maybe you were always right. After last time for fight, what's the point of that kissing? I don't think that I will miss you. You're just gonna say goodbye to me. You just moments in a love. You drop a tear every time I'm calling. The times you decide to live behind. Yeah, I will drop a tear every time I see you near me. Please don't change your mind if you won't say goodbye. Every time we pass it by, you live this last goodbye. Every time I see you near, I will drop a little tear. I'm well away from being a perfect guy. I can have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it effortless. So if you want to come back home, I will cook you Sunday breakfast all week long. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes with the glowing of our love. Love has given us wings, and we're supposed to go high. But life got in the way, and we forgot to fly. And now I think that we're ready to finally leave the nest. We'll take a little leap of faith, and I will do the rest. So if you want to come back. Herkese Tokyo'dan selamlar.
Bu sefer size bir filmden bahsedeceğim. Daha önce hiç yapmamıştım. Seyrettiğim bir film üzerinden Japonya'yı yorumlamak veya hayata dair bir şeyler söylemek pek aklıma gelmemişti. Çok güzel filmler seyrediyorum ama size kalkıp da burada filmler üzerine yorum yapmak açıkçası çok ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Ama bir takipçim Perfect Days filmini izledin mi, ne düşünüyorsun diye sorunca dedim ki tamam. Şimdi seyrettiğim filmlerden bahsedebilirim. Galiba bunun üzerine de vloglarda yapabilirim. Perfect Days diye bir Japon filminden bahsedeceğim size bu sefer. Aslında tamamen Japon filmi değil. Bir Alman yönetmen Wim Wenders tarafından çekilmiş. Zaten filmi sevmemin sebebi de bu. Bir yabancının elinin değmiş olması. İşte burada kopuyoruz. Size hep Japonya ile ilgili güzellemeler yapıyorum ama bu sefer çok da öyle güzelleme yapamayacağım. Özellikle Japon filmleri üzerine. Japon filmlerini sevmiyorum, katlanamıyorum ve gerçekten izleyemiyorum. Çok nadir de olsa çok güzel filmler oluyor ama genel olarak oyunculuklar kötü, özgünlük yok, sahneler genelde o kadar da yaratıcı değil, bulmuyorum. Çünkü bu kültürle alakalı, biraz kültürden geliyor. Size bununla ilgili daha sonra tabii ki uzun uzun anlatacağım ama gelelim filmimize. Japonya'nın nadir de olsa çok iyi oyuncularından bir tanesi Koji Yakusho tarafından oyunculukla betimlenmiş. İlk başta filmi seyretmeye başladığınızda aman bu ne deyip 15. saniyede kapatmayı düşünenleriniz eminim çok olacaktır. Sakın kapatmayın. 15 saniye, 1 dakika, 5 dakika izlemeye devam ettiğinizde muhteşem bir filmle karşılaşacaksınız. Hatta sonunda iyi ki bu filmi izlemişim, neden daha önce izlememişim diye de hayıflanabilirsiniz. Film bir tuvalet temizleyicisinin yüksek motivasyonla işini ne kadar güzel ve ne kadar mutlu bir şekilde yapmaya çalıştığıyla alakalı. Sadece bu. Çok basit bir tuvalet temizleyicisi. Ama film sizi öyle yerlere götürüyor ki sahneler, oyuncunun muhteşem bir şekilde o iç devinimi vermesi, filme bir süre sonra takılıyorsunuz. Tuvalet temizleyicisi, tuvaletleri temizlerken sanki bir daha asla kirlenmeyecekmiş gibi. Ve bundan sonra o tuvalete giren insanlar hayatları boyunca çok mutlu yaşayacaklarmış. Onlara bu mutluluğu verecekmiş gibi büyük bir motivasyon ve hayat enerjisiyle tuvaletleri temizliyor. Ve siz film boyunca onun tuvaletleri temizleyişini hayranlıkla izleyeceksiniz. Hatta genç bir meslektaşı neden bu kadar uğraşıyorsun, nasılsa kirlenecek demesine rağmen aynı motivasyonla ve aynı enerjiyle tuvaleti temizlemeye devam ediyor. Bu tuvalet temizleyicisini film boyunca pek yetişkinlerle muhatap olmadığını, çocuklarla, ağaçlarla veya onun belki de içten içe empatisine muhtaç kişilerle ve hayvanlarla iletişim kuruyor. Ve bu sizi empati konusunda insanın nerelere varabileceğini hissediyorsunuz. Filmin bir Alman yönetmen tarafından çekilmesi çok önemli. Çünkü Japonya'da genel olarak toplumun bebeklikten itibaren kurallar altında ezilmesi, kurallar dışında hiçbir şeye yapmalarına izin verilmemesi, inanılmaz bir kültür baskısı ve toplum baskısından dolayı empati duygularının biraz az olması, inisiyatif alamayacak, risk alamayacak kadar toplum kurallarına uymalarından dolayı yaratıcılıklarına ket vurulması ve böylece aslında o kadar kreatif olamamalarını beraberinde getiriyor. Özellikle sanat açısından Japon filmlerini çok da sevmememin sebebi doğallıktan uzak oyunculuklar, kötü atmosferler, kreatif olmayan hikayelerden kaynaklanıyor. O yüzden de pek de seyretmiyorum. Ama bu film benim son zamanlarda seyrettiğim en güzel Japon filmlerinden bir tanesi. Film Perfect Days şarkısının üzerine kurulmuş. Ama aynı zamanda filmin içinde tuvalet temizleyicisinin muhteşem bir kaset koleksiyonuyla karşılaşıyorsunuz. 70'lerin harika şarkılarını dinliyorsunuz. Van Morrison, Brown Eyed Girls veya Pale Blue Eyes gibi şarkılar benim en sevdiğim şarkılardır. Onları duymak gerçekten kalbimi çok güzel titretti. Aynı zamanda geçtiği atmosferler. Film bu arada Tokyo Toilet diye bir proje üzerine kurulduğunu tahmin ediyorum. Hatta sponsor olduklarını düşünebilirim.
Tokyo Toilet Project ise Tokyo'da sanatçıların ve mühendislerin tasarladığı bazı tuvalet serileri var. Bunlar umumi tuvaletler. Tokyo'nun belli yerlerinde görebilirsiniz. Hatta sırf bunları görmek için tur şirketleri geziler düzenliyor. Karakterimiz Hirayama bu tuvaletler arasında dolaşarak tuvaletleri günlük olarak temizliyor. Tuvaletler çok ilginç bu arada. Renkli tuvaletler şeffaf, içeriye girdiğinizde ve kapıyı kilitlediğinizde tamamen görünmez oluyor. Veya labirent şeklinde tuvaletlere giriyorsunuz ve muhteşem mimarilerle karşılaşıyorsunuz. Hirayama-san yani karakterimiz bu tuvaletleri temizlerken muhteşem bir hayat enerjisi ve muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. Filmdeki karakterimiz her sabah gün ağrırken uyanır, çiçeklerini sular. Sonra dışarıya çıkar. Hemen kapısının yanındaki otomattan kahvesini alır. Sonra aracına biner. Aracını çalıştırmadan önce biraz kahvesini içer. Ondan sonra da keyifli bir şekilde yola koyulur. Ve filmde aynı zamanda Tokyo'nun meşhur paralı yollarını görüyorsunuz. Yani otobanlarını görüyorsunuz. Tokyo'da şehir içinde paralı otobanlar vardır. Binaların 4. 5. katından geçer. Çünkü yüksek viyadükler şeklinde tüm şehri, tüm eyaleti dolaşarak şehrin içinden geçer. Trafiği rahatlatır. Kırmızı ışıklar yoktur. Paralı gişelerden geçersiniz ve saatlerce belli bir hızla gidersiniz. Ve bu yollar asla normal şehir trafiğine karışmaz. Bazen binaların 4. 5. katından, bazen binaların içinden, bazen denizin üzerinden spiral şeklinde dönerek veya kanalların üzerinden dolanarak giderek bütün eyaleti dolaşan bu paralı yolları da Hirayama-san'ın işe giderken buralardan geçtiğini göreceksiniz ve bu da size değişik bir keyif verecek. Bu arada karakterimizin off günlerinde yani tatil günlerinde ne yaptığını izlerken de özellikle 40 yaş üstü müzmin bekarların Japonya'da tatil günlerini nasıl geçirdiğine de tanık oluyorsunuz. Önce güzel bir hamama gidiyor. Bu hamamlar çok geleneksel umumi hamamlar. Giriyorsunuz, banyonuzu yapıyorsunuz, ondan sonra dışarıya çıkıyorsunuz ve bir bira ve kızarmış tavuk veya deniz ürünleriyle o gününüzü geçiriyorsunuz. Bu arada çok önemli bir ayrıntı. Japonya'da hamamlara dövme ile girmek yasak. Çünkü dövme yakuzalarla yani mafya ile bağlantılı olduğu için İngiltere prensi bile olsanız Japonya'ya geldiğinizde eğer bedeninizde dövme varsa asla bir hamama, özellikle geleneksel halk hamamına asla giremezsiniz. Bu arada hamamlarda insanlar çıplaktırlar. Kadınlar ve erkekler farklı farklı olurlar ama asla üzerinize peştemal gibi bir kıyafet giyemezsiniz. Filmde erkeklerin cinsel organlarını kapatmışlar tabii ki film olduğu için ama normalde kapatmazlar ve herkes anadan üryan dolaşır. Modern Japonya'nın ilk imparatoru Meiji'dir. Meiji, babasının bütün saltanatını yıkıp ve totaliter imparatorluk rejimini de ortadan kaldırıp modern Japonya'yı kuruyor. Modern Japonya'yı kurarken de bütün şogunluk ve samuraylık sistemini de ortadan kaldırıyor. Eğer Son Samuray filmini izlerseniz orada Son Samuray ailesi, Tokugawa Samuray klanının nasıl İmparator Meiji tarafından ortadan kaldırıldığını izlersiniz. Bunu niye anlatıyorum? Geleneksel hamamlara giremeyen bu dövmeli insanlar Yakuza ile alakalı. Çünkü vücuduna dövme yaptırmak Japonya'da yani Japon kültüründe mafya olmak demek. Ve mafyanın aslında eski samuraylardan geldiğini biliyor musunuz? Evet, samuraylar Meiji tarafından yıkıldığında kimisi yer altına çekildi ve mafya oldular yani Yakuza oldular. Kimisi de ticarete atıldı. Ve dünyanın en büyük holding şirketlerinden bazılarının bu eski samuray aileleri tarafından kurulduğunu da söyleyebiliriz. Mesela Mitsubishi veya Toyota. Biliyor musunuz? Mitsubishi sadece bir araba markası değil veya sadece bir klima markası değil. Mitsubishi zamanında 1700'lerin sonunda 1800'lerde sadece 2 tane gemiyle Çin ile Japonya arasında ticaret yapan çok küçük bir firmaymış. Ancak sonra Meiji Japonya ekonomisini ayağa kaldırmak için
tüm ticarethaneleri ve tüm iş adamlarını desteklemeye karar veriyor. Böylelikle Meiji hükümeti tarafından Mitsubishi'ye 2 tane gemiye ek olarak 17 tane daha gemi filosu bağışlanıyor ve ticareti arttırması söyleniyor. Mitsubishi böylelikle Avrupa dahil olmak üzere Çin'le ticareti arttırıyorlar ve sonra şu anda günümüzün en büyük dev firmalarından bir tanesi oluyorlar. Mitsubishi sadece araç veya elektronik aletler üretmiyor. Aynı zamanda Japonya'da büyük oteller, büyük siteleri de yapan mimarlık ve inşaat firması haline geliyor bir süre sonra. Ve başında da eski samuray ailesi olduğu söyleniyor. Tabii samurayların bir kısmı da yer altına çekiliyorlar, mafyalaşıyorlar ve günümüzde yakuza olarak bilinen tüccarları ve işletmeleri haraca bağlayan gruplar haline geliyorlar. Filme geri dönersek eğer, karakterimiz her sabah gün doğumunda işe gitmek üzere aracına çıkarken sokağında yaşlı bir insanın sokağı süpürdüğünü görüyorsunuz. Biliyor musunuz, Japonya'da insanlar emekli olduktan sonra hükümete başvurup maaş almadan gönüllü olarak çalışmaya başlıyorlar. Gönüllü olarak çalışanlar da kendi sokaklarını her sabah temizleme veya kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yaşlılara ve çocuklara yardım etme gibi gönüllü işlerde çalışıyorlar. Ve bu sokak temizleme işi Japonya'da her yerde var. O yüzden de Japonların her şeyi ülkemiz için yapıyoruz, her şeyi halkımız için yapıyoruz diye hareket ettikleri bu kültürlerine inanılmaz saygı duyuyorum. Gönüllü olarak yapıyorlar bu işi. Her gün para almadan gönüllü çalışıyorlar. Karakterimizin de hayatta sadece tuvaletleri temizlemek gibi bir işi bile bu kadar büyük bir motivasyonla yapmasının sebebi, her şeyi öncelikli olarak insanları için, devleti için, coğrafyası için ve sonra da kendi yaşam enerjisi için yapıyor. Tabii diyebilirsiniz ya, Japonların tarihte yatacak yeri yok diyebilirsiniz. Buna tabii ki katılabilirim. Ama Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla yaptıkları arasında biraz da denge kurabiliriz diye düşünüyorum. Ve o yüzden de Japonların bu tarz sokağa süpürme, gönüllü çalışma gibi işlerdeki kültürel davranışlarına da çok saygı duyduğumu söyleyebilirim. Filmin bir noktasında büyük bir kırılma yaşıyorsunuz. Karakterimizin çok da hali vakti yerinde bir kız kardeşi olduğunu görüyorsunuz. İşte burada aklınıza şöyle bir şey geliyor. Eskiden zengin bir adam, daha doğrusu yarın bir gün başına bir iş geldiğinde güvenebileceği zengin akrabaları olan bir adamdan tuvaletleri bu kadar motivasyonla temizlemesini bir süre için bekleyebiliriz, mantıklı gelebilir diyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki hepimiz hayatta yalnızız ve sırtımızı dayayabileceğimizi düşündüğümüz şeyler bir gün bizi hayal kırıklığına uğratabilir. O yüzden de motivasyonumuzu kendi kendimize bulabiliriz de diyebilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Film devam ettikçe karakterimizin çocuklarla ve ağaçlarla, yani doğayla olan ilişkisini de gözlemliyorsunuz. Ve bir süre sonra yeğeniyle yaptığı diyalogdan ağaçları, yaprakları aslında arkadaşı gibi gördüğü, onlara dahi empati beslediği ve onlardan ne kadar büyük bir haz aldığını da izliyorsunuz. Filmde zaman zaman yönetmenimiz karakterimizin gece uyurken duvarına ağaç ve yaprak gölgeleri bıraktığını görüyorsunuz. Bu bana çok büyük bir huzur veriyor. Bazılarınız gece biraz daha tedirgin ve bu tarz gölgelerden rahatsız olabilirler. Ama ben gece yatarken duvarıma vuran ağaç gölgeleri ve onların yapraklarının hışırtılarını dinlemek ne kadar huzurlu diye düşünürüm her zaman. Ve bu gölgelerden insan bazı imgeler yaratabilir kafasında. Yönetmenin bununla da ilgili notlarını göreceksiniz. Bunların yorumlarını da size bırakıyorum. Filmde Hiroyamasa'nın geceleri yatmadan önce kitap okuduğunu görüyorsunuz. Bu Japonya'da çok yaygın bir özellik. Japonların dünyanın en çok kitap okuyan halklarından birisi olduğunu biliyor musunuz? Mutlaka ayda 2-3 tane kitap okurlar. Karakterimiz de ne kadar çok kitap okuduğunu ve aslında tuvalet temizlemekten çok ne kadar entelektüel bir kişilik olduğunu da gösteriyor bize. Filmin bir sahnesinde karakterimiz diğer bir karaktere şimdi şimdidir, sonra sonradır der. Ve aslında filmin ana fikirlerinden bir tanesi. Ne kadar basit ve hayata dair bir söz. Evet, şimdi şimdidir, bazen sonra sonradır.
Filmimiz karakterin empati duygusunun ne kadar yüksek olduğunu göstererek sonlanıyor. Demiştim ya size, çocuklara, ağaçlara, doğaya ve belki de onun empatisine en çok ihtiyacı olan insanlara karşı olan iletişimi ve onlara çok daha farklı gülerek, mutlulukla, ışıl ışıl gözlerle bakarak onlarla olan ilişkisini görüyorsunuz. Bu da karakterin ne kadar derinlikli olduğunu gösteriyor size. Filmden çok bahsettim biliyorum. O kadar çok etkilenmiştim ki tekrar seyretmek ve bu tuvaletleri temizleyen adamın yaşam motivasyonunu ve enerjisini ben de içimde hissetmek için bu filmi belki 10 defa, belki 20 defa daha seyredebilirim. Umarım siz de seyreder ve filmdeki motivasyon ve hayata dair en basit ama en doğal motivasyonunuzu bulursunuz. Filmi seyretmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler. We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets past 8, and the cotton candy